Format attın ama bilgisayarın hala istediğin gibi değil mi? Bu videoda format sonrası yapılması gereken her şeyi tek bir araçla nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. İlk olarak başlat menüsüne sağ tıklıyoruz. Windows PowerShell'i yönetici olarak çalıştırıyoruz. Açıklama kısmında size vereceğim kodu buraya kopyalıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Daha sonra önünüze böyle bir ekran gelecek. Bu ekran Chris Titus'taki geliştirdiği WinUtil aracıdır. Bu araç bize istenmeyen programları kaldırmayı, hızlı kurulum yapmayı ve güncelleştirmelerimize bazı ayarlar yüklemeyi gösterecek. Burada gördüğünüz sayfada yüklemek istediğiniz programları yanından seçerek tıklıyorsunuz. Daha sonra install dediğinizde yükleniyor. Uninstall dediğinizde kaldırabiliyorsunuz. Twix dediğimiz kısım arkadaşlar, optimizasyonlar ve ince ayarların bulunduğu kısım. Burada standart dediğimizde standart kendi belirlediği şeyler geliyor. Minimal dediğimizde önemli şeyleri yapıyor. Clear dediğimizde tamamen temizliyor. Size ufakça anlatmak gerekirse burada Essential Tweaks var. Essential Tweaks temel ayarları ayarlıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz en üstteki geri dönüşüm noktası oluşturuyor. Gereksiz dosyaları temizliyor. Bunu açabilirsiniz, bunu açabilirsiniz. Bu gördüğünüz aktivite geçmişinizi kapatıyor, kayıt almasını. Bu gördüğünüz otomatik reklam yüklemelerini kapatıyor, kapatabilirsiniz. Bunu açmaya gerek yok. Bunu da açmaya gerek yok. Kapatmaya gerek yok. Disable Location Tracking dediği, ben bunu kapatıyorum. Benim konum takibimi kapatıyorum. Disable Microsoft Store Search Result dediği başlat kısmındaki mağaza sonuçlarını kapatıyor. Bunu da kapatıyorum. Bu PowerShell diye gerek yok telemetrisine. Disable Telemetry dediğini kapatıyorum. Windows'un bizim hakkımızdaki bilgi almasını azaltıyor. Enable and Task with Right Click dediğini açıyorum. Burada sağ tıkladığınızda direkt tüm görevleri sonlandır seçeneği çıkıyor. Güzel bir özellik. Widget panelini kaldırma var. Ben dokunmuyorum. Başlat menüsünü sadeleştiriyor bu. Disk temizleme. Bunu açıyorum. Tek seferlik yapıyor zaten. Bu gördüğünüz Windows servislerini manuel yapar. Buna dokunmuyorum. Kendim elle halledebiliyorum bunu zaten. Bu arkadaşlar Adobe programlarının internet erişimini kesiyor. Bu Razer yazılımlarının otomatik kurulmasını engelliyor. Burada sizde de varsa deploy kısmını kesinlikle açın. Hakkınızdaki alınan verileri engelliyor. Edge, Chrome bunların hepsini açmanızı tavsiye ederim. Disable Background Apps bu arka planda çalışan uygulamaları kapatıyor. Bu full screen optimizasyon, buna gerek görmüyorum. Bazı oyunlarda yarıyor, bazı oyunlarda yaramıyor. Direkt özellikler kısmından, uyumlu kısmından halledebilirsiniz onu. IPv6 protokolünü kapatıyor. Bence gerek yok. Copilot'ı kapatıyor, Microsoft Copilot'ı. Kullanmıyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Şurada çıkan bildirim paneli ve takvimi kapatıyor. Xbox kullanmıyorsanız yapabilirsiniz ama ben gene de açık tutuyorum eğer oyun oynamıyorsak. Xbox'ın bağlantı sistemini kapatıyor. Microsoft Edge'in bizim hakkımızdaki verdiği verileri kapatıyor. Bunu açıyorum. Bu deploy'ların çoğunu açıyoruz arkadaşlar. Önceliği IPv4'e ver diyor. Buna dokunmuyorum. Zaten kendiliğinden otomatik olarak o şekilde geliyor. Microsoft Store mağazasını kapatıyor, tamamen siliyor. Burada gördüğünüz ana sayfayı, home sayfasını, Microsoft Edge'i kaldırabiliyorsunuz, OneDrive'ı kaldırabiliyorsunuz, Xbox'ı kaldırabiliyorsunuz. Bu Set Classic Right Click menü dediği gördüğünüz üzere eski tür sağ tık menüsüne çeviriyor. Bu güzel, ben bunu kullanıyorum, seviyorum. FPS artışı verebilir arkadaşlar. Performans modunu alıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bu da Linux kullanıyorsanız işinize yarar, o yüzden çok da bir önemi yoktu. Başlat menüsünde Bing arama motoru sonuçlarını açık. Ben kapalı yapıyorum. Bunu açık yapıyorum. Görev çubuğu itemlerini ortalamayı. Çok kullanmıyorum. Bunu da kullanmıyorum arkadaşlar. Farklı bir cihazda kullanmadığım için aynı sürümü. Koyu temaya çeviriyor. Bu hataların detayını gösteriyor bildiğim kadarıyla. Bunu kullanmıyorum. Bunlara da dokunmuyorum genel olarak. Bu Numlock en başta açılışta direkt açık gelsin seçeneği, bunu açıyorum. Bu başlat menüsündeki önerilenleri gösterip göstermeyeceği. Ben de açık, isterseniz kapatabilirsiniz. Burada Show File Extensions var. Dosyaların uzantılarını göstersin mi göstermesin mi? Show Hidden Files gizli dosyaları göstersin mi göstermesin mi onları söylüyor. Bunları açık kullanıyorum. Gerek kalan hepsini kapalı kullanıyorum. Çok da tavsiye etmiyorum. Eğer isterseniz bu şekilde anlamlarına bakıp yapabilirsiniz. Seçimlerimizi yaptıktan sonra Run Twix diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada çalışmaya başladı. Arka planda yüklenirken buradan Updates ayarlarına giriyorum, yani güncelleme. Burada gördüğünüz Default Settings dediği bütün güncellemeleri alıyor arkadaşlar. Ben Security Settings'te kullanıyorum. Bunun sebebi şu:
Güvenlik güncellemeleri geldiğinde 4 gün sonra güvenlik güncellemelerini alıyor. Bu 4 günde farklı bir açık oluşturuyor mu oluşturmuyor mu Windows bunu gördükten sonra kapatıyor ya da kaldırıyor. O yüzden 4 gün sonra alıyor. Normal güncellemeleri de 365 gün bekletiyor. Bana göre en mantıklısı bu. Buradaki seçenekte hiçbir şekilde güncelleme almıyor. Buraya bir kere tıkladığınızda ayarlarınızı yapmış oluyorsunuz. Format sonrası rahat bir şekilde hem ayarlarınızı yapıp hem de toplu indirmelerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Eğer işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı, yaşadığınız sıkıntıları, hataları yorumlar kısmından yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup.